Herkese merhaba, Hayatım Örgü Motifistan'a hoş geldiniz. Bugün de sizlerle görmüş olduğunuz bu tığ işi bluz çalışmasını yapacağız. Gördüğünüz gibi delikli bir modele sahip, çok zarif, çok şık duruyor. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Birlikte bu güzel bluz çalışmasını yapabiliriz. Bluzumu yaparken Alize'nin ekstra marka iplerini kullandım. Toplamda 5 tane yumak kullandım ama birazcık arttı. Sizler yapmak istediğiniz ölçülere göre yumak sayınızı arttırıp eksiltebilirsiniz. Evet, videonun içerisinde ölçülerle ilgili detaylı bilgi veriyorum. Burada sadece videonun içerisinde vermemiş olduğum birkaç küçük detay var. Onları da hemen size başta vermek istiyorum. Burada bluzumuzun dikişini yaparken modeli karşılıklı getirmeyi, bakın burada hep modellerimizi karşılıklı getirmeyi unutmayalım. Buna dikkat edelim. Ayrıca kol birleştirmesi yaparken de burada bir iki tane yedirme yapmanız gerekebilir. Size göstermiş olduğum gibi işaretler takarak bir taraf diğer taraftan biraz büyük gelirse, yani burada birkaç tane ilmek fazla gelebilir bir tarafta. O zaman büyük gelen taraftan her zaman 2 ilmek alıp karşı tarafta bir tane yuvaya dikiş yapabilirsiniz. O şekilde de yedirme yapmış oluyorsunuz. Yine kollarda da dikiş yaparken hep modelleri karşılıklı bu şekilde getirerek dikmeye özen gösterelim. Evet, bunun dışında 3,5 milimetre tığ kullanarak ördüm. Eliniz gevşekse 3,5 milimetre kullanın, eliniz sıkıysa da 4 milimetre kullanarak örebilirsiniz. Tabii ki aynı iple çalışmak istiyorsanız. Bu ipin yapısı, şöyle biraz kalan ipimi göstereyim. Biraz parlak bir yapıya sahip. O yüzden bu markanın ipleri çok böyle canlı renklere sahip, güzel görünüyor. Ütü yapmadan önce biraz topluyor. O yüzden onu da söylemiş olayım başta. Parçalarımızı birleştirmeden önce mutlaka buhar ütüsü ya da kullanmış olduğunuz ipe göre ılık ütüyle de yine üzerine ütümüzü sürerek de ütüleyebilirsiniz. Evet, bunun dışında sanırım söylemediğim bir şey kalmadı. Hazırsanız ve hemen aşağıdaki abone ol butonuna bastıysanız hemen bluzumuzun yapımına başlayalım. Modelimizin yapımına başlamadan önce ölçülerle ilgili bilgi vermek istiyorum. Sizler de ona göre başlayabilirsiniz. Öncelikle kullanmış olduğunuz bir bluzun üzerinden ölçü alarak da başlayabilirsiniz. Ya da kendi bedeninizde göğüs ölçüsünü tam olarak alıp o aldığınız ölçüden bir model fazla yaparak başlayabilirsiniz. Bunun sebebi de dökümlülük payının olması için. Şimdi ben 38 beden için çalışıyorum ama bütün 38 bedenler aynı santimetreye sahip olmayabilir. Burada ben toplamda 2, 4, 6, 8 tane model üzerine başladım. Hemen şöyle ölçüsüne bakalım. 43 santimetre genişliğinde oldu benim 8 modelim. Tabii ki kullanmış olduğum ip ve tığ numarasına göre. Şimdi burada sizlerin ölçüsü toplamda 80 santimetre ise bir model fazla başlayarak 6 santimetre dökümlülük payı verebilirsiniz. Ya da dediğim gibi kullanmış olduğunuz bluzun üzerinden ölçü aldığınız zaman tam bir ölçüye sahip olabilirsiniz. Ölçüleri de aldıktan sonra şu ilk iki sırayı tamamladıktan sonra, yani zincirde değil de ikinci sırayı tamamladıktan sonra ölçersiniz. Daha sağlıklı bir santim hesabına ulaşırsınız. Evet, şimdi hemen model anlatımıyla devam edeceğiz. Modelimize başlarken 11'in katları olacak şekilde zincir çekiyoruz. Yani 11 artı 11 artı 11 şeklinde. Şimdi ben küçük bir örnek parçası üzerinden model anlatımını yapacağım. 3 tane 11 tane zincirimi çektim. Burada son zincirimi çektikten sonra, yani toplamda 33 tane zincirim oldu. Hemen bir iki zincir daha ekliyorum. Yani toplam sayıya sonda bir kez iki zincir ekliyoruz. Hemen bir ip aldım. Başlangıçtan sayıyorum. 1, 2, 3. zincirin içine hemen şöyle 3 ilmeğimi toplayarak bir yarım trabzan yaptım. Sırasıyla hemen ikinci yarım trabzanımı yaptım. İlk sırada bütün zincirlerin içine yarım trabzan yapıyoruz. Şöyle 3 ilmeği toplayarak
Şöyle son zincirimin içine de yarım trabzanı yaparak birinci sırayı tamamladım. Şimdi 1, 2, 3 zincir çektim ve döndüm. Şimdi burada ilk boşluğun içine batıyorum. Bir ikili trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir. 1, 2 tane yarım trabzanı atlıyorum. Üçüncüsünün üzerine bir ikili trabzan. Şöyle düğümüm geldi. Tekrar 1, 2, 3 zincir. Bir atlıyorum. İkincisinin üzerine. Başlangıçta 2 tane atladım. Üçüncüsünün üzerine bir ikili trabzan yaptım. Daha sonra bir atladım. İkincisinin üzerine. Tekrar 3 zincir. Hemen bir atlıyorum. İkincisinin üzerine bir ikili trabzan. Tekrar 3 zincir. Şimdi yine 1, 2 atlıyorum. Üçüncüsünün üzerine bir ikili trabzan. Hemen sıradaki trabzanın üzerine de bir ikili trabzan daha yaptım. Burada ilk modelimizi tamamlamış olduk. Şimdi başlangıçta ve sonda 2 tane yarım trabzan atlayarak boşluklarımızı yapıyoruz. Ortadaki iki boşluğumuzda bir tane yarım trabzan atlayarak yapıyoruz. Hemen devam ediyorum. Burada da 2 tane trabzanımız var. 1, 2, 3 zincir. Yine 1, 2 atlıyorum. Üçüncüsünün üzerine bir ikili trabzan. 3 zincir. Tekrar bir atlıyorum. İkincisinin üzerine bir ikili trabzan. Tekrar 3 zincir. İkinci defa bir atlıyorum. İkincisinin üzerine bir ikili trabzan. 3 zincir. Sonda 1, 2 atlıyorum. Üçüncüsünün üzerine bir ikili trabzan. Tekrar sıradaki trabzanın üzerine de bir ikili trabzan daha yapıyorum. Şimdi model kurulumunu yaparken birkaç sıra öreceğiz. Daha sonra hep iki sıranın tekrarı olarak ilerleyecek. Gördüğünüz gibi yine başta ve sonda iki tane atlayarak boşluğumuzu yaptık. Ortada birer tane atlayarak yapmış olduk. Şimdi üçüncü modelimize başlıyoruz. 1, 2, 3 zincir. 1, 2 atlıyorum. Üçüncüsünün üzerine bir ikili trabzan. Tekrar 3 zincir. Bir atlıyorum. İkincisinin üzerine bir ikili trabzan. 3 zincir. Tekrar bir atlıyorum. İkincisinin üzerine bir ikili trabzan. 1, 2, 3 zincir. 1, 2 atlıyorum. Hemen şöyle son yarım trabzanımızın üzerine bir ikili trabzan yaptım. Şimdi aynı yere bir tane daha yapıyorum. Başlangıçta da bu şekilde başladık. İkinci ikili trabzanımı yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim ve döndüm. Şimdi hemen ilk boşluğun içine, yani buradaki ikinci trabzanın üzerine değil, bir ip aldım. İlk boşluğun içine 3 tane yarım trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3. Tekrar bir ip aldım. Sıradaki boşluğun içine 4 yarım trabzan. 2, 3 ve 4. Sıradaki boşluğun içine yine 4 yarım trabzan. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi son boşluğun içine 3 yarım trabzan. Başlangıçta olduğu gibi. Bu yarım trabzan sıramızda da gördüğünüz gibi yine başlangıçta ve sonda 3 yarım trabzan, ortadaki boşluklara 4 yarım trabzan yaparak ilerleyeceğiz. Hemen aradaki 2 trabzanı atlıyorum. Yine ilk boşluğun içine 3 yarım trabzan. Şöyle 2, 3. Hemen sıradaki boşluğa atlıyorum. 4 yarım trabzan. 2, 3 ve 4. Sıradaki boşluğa yine 4 yarım trabzan. 2, 3 ve 4. Son boşluğun içine 3 yarım trabzan. Şöyle üçüncüsü. Bir kez daha tekrar edelim.
Üçüncü modelimize başlıyorum. İlk boşluğa 3 yarım trabzan, ikinci boşluğa 4 yarım trabzan, 2, 3 ve 4. Şimdi hemen sıradaki boşluğa 4 yarım trabzan, yani 2 tane yan yana 4 yarım trabzan yapıyoruz. Şöyle dördüncüsü, son boşluğun içine yine 3 yarım trabzan. Şimdi sonda bir ip aldım. Burada 2 tane trabzanımız var. İlkinin üzerine ikili trabzan yapacağım. Hemen ilkinin üzerine battım. İlk zincirin bir ikili trabzan. Tekrar 1, 2, 3 zincir. Bundan sonra modelimiz 2 sıranın tekrarı olarak ilerleyecek. Hemen bir ip aldım. Şimdi burada ilk şu zincirimizin olduğu boşluğu saymıyorum. 1, 2 atlıyorum. Üçüncüsünün üzerine bir ikili trabzan. Tekrar 1, 2, 3 zincir çektim. Burada 1, 2 atlıyorum. Üçüncüsünün üzerine bir ikili trabzan. Başlangıçta 2 tane atladım. Üçüncüsünün üzerine 3 zincir çektim. Tekrar 2 atladım. Üçüncüsünün üzerine bir ikili trabzan. Tekrar 3 zincir. Hemen sıradaki trabzanın üzerine bir ikili trabzan yaptım. 3 zincir. Tekrar sıradaki trabzanın üzerine bir ikili trabzan. Üç tane trabzanımız yan yana olmuş oldu. Bakın ortadaki trabzanımız buradaki trabzanımızın tam üzerine gelmiş oldu. Hemen 3 zincir, tekrar 1, 2 atlıyorum. Üçüncüsünün üzerine bir ikili trabzan. Şimdi zincir çekmeden arada 1, 2, 3, 4, 5 tane atlıyoruz. Altıncının üzerine bir ikili trabzan. Şimdi şöyle hemen kontrol edelim. Başlangıçta 3 tane zincir çektim. 2 atladım, bir ikili trabzan. 3 zincir, 2 atladım, bir ikili trabzan. Daha sonra yine 3 zincir çekerek burada yan yana 3 tane ikili trabzan yaptım. Gördüğünüz gibi burada başlangıçta ve sonda yine 2 tane atlayarak boşluklarımız var. Şu başlangıcı saymadan bu şekilde birinci modeli tamamladık. Daha sonra 5 tane trabzan atladım. 6.'nın üzerine bir ikili trabzan yaptım. Şimdi bir kez daha yapalım. 3 zincir. Hemen başlangıçta 1, 2 atlıyorum. Üçüncünün üzerine bir ikili trabzan. 3 zincir. Hemen yanındaki trabzanın üzerine bir ikili trabzan. Bakın bu ortaya yapmış olduğumuz gördüğünüz gibi tam trabzanımızın üzerine denk geliyor. Bu trabzanımızın üzerine denk gelmezse kaydırma yapmışız demektir. Tekrar 3 zincir, hemen sıradakinin üzerine yine bir ikili trabzan yaptım. 3 tane yan yana aralarda zincirimizi çekerek trabzanımız var. Tekrar 1, 2, 3 zincir. Hemen 1, 2 atlıyorum. Üçüncüsünün üzerine bir ikili trabzan. Şimdi zincir çekmeden 3 tane trabzanımızı yan yana yaptıktan sonra bir tane bu şekilde boşluğumuz var. Hemen bir ip aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6.'sının üzerine bir ikili trabzan. Evet, üçüncü modelimizde birlikte yapalım. 2 zincir çektim. 1, 2 atlıyorum. Üçüncüsünün üzerine bir ikili trabzan. 1, 2, 3 zincir. Hemen sıradakinin üzerine gördüğünüz gibi yine trabzanın üzerine geldi. Bir ikili trabzan, 3 zincir. Tekrar sıradakinin üzerine bir ikili trabzan. 3 zincir. Tekrar 2 atlıyorum.
1 2 atlıyorum. Hemen üçüncüsünün üzerine bir ikili trabzan. Burada modelimiz tamamlandı. Burada kenarımızı yapmış oluyoruz. Şimdi zincir çekmeden sonda ve başlangıçta bu şekilde oluyor. 1 2 atlıyorum. Hemen burada ilk zincirimizin içine, yani son trabzanımızın üzerine bir ikili trabzan daha yaptım. 1 2 3 zincir ve yeni sıraya başlıyoruz. Şimdi burada hemen ilk yarım trabzan sırasında nasıl başladıysak aynı şekilde ilerleyeceğiz. Hemen ilk boşluğun içine, bakın şu arayı atlıyorum. İlk boşluğun içine 3 tane yarım trabzan. Şimdi sıradaki iki boşluğun içine 4 yarım trabzan yapıyoruz her birine. 2 3 ve 4. Tekrar 1 2 3 ve dördüncüsü. Şimdi son boşluğun içine yine 3 tane yarım trabzan. Burada birinci modelimizi tamamlamış olduk. 3 yarım trabzan, 4 4 ve sonda yine 3 yarım trabzan yaptım. Şimdi tekrar bakın bu arayı atlıyoruz. Hemen ilk boşluğa geliyorum. Yine 3 yarım trabzan. Tekrar sıradakine 4 yarım trabzan. 2 3 ve 4. Burada sayılar önemli. Bunlara dikkat edelim. Modelimiz kolay ama sayılarla ilerliyor. O yüzden biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Hemen şöyle 3 ve 4. Tekrar son boşluğun içine 3 yarım trabzan. Evet, sırayı aynı şekilde tekrar ediyoruz. Evet, sona geldiğimiz zaman yine son boşluğun içine 3 tane yarım trabzan yaptım. Buradaki boşluğun içine yapmıyoruz. Hemen bir ip aldım. İlk zincirin içine, bakın buradaki trabzanın üzerine değil, şurada aradaki ilk zincirin üzerine batıyorum. Buraya şöyle biraz uzatarak bir ikili trabzan yaptım. Kenarların düzgün ilerleyebilmesi için. Tekrar 3 zincir. Şimdi yeni sırayı da biraz anlatacağım. Ondan sonra zaten hep aynı şekilde ilerleyecek. Hemen burada şu kutucuklu sıramıza nasıl başlıyoruz? Burada olduğu gibi. Başlangıçta şu ilk boşluğu saymıyorum. 1 2 atlıyorum. Üçüncüsünün üzerine bir ikili trabzan. Tekrar 3 zincir. Yine 2 atlıyorum. Üçüncüsünün üzerine bir ikili trabzan. Tekrar 3 zincir. Sıradakinin üzerine bir ikili trabzan. Şimdi burada önemli olan şu ortada yapmış olduğumuz 3 tane trabzanın sadece ortadakiler hep üst üste geliyor. Yani bu sağında ve solunda olanlar buradakilerin üzerine denk gelmiyor. Sadece ortadakiler denk gelecek. 3 zincir çektim. Yine hemen sıradakinin üzerine bir ikili trabzan yaptım. Tekrar 1 2 3 zincir. Şimdi 2 atlıyorum. Üçüncüsünün üzerine bir ikili trabzan. Şimdi zincir çekmeden 1 2 3 4 5 tane atladım. Altıncının üzerine bir ikili trabzan. Evet, bu şekilde yine ilk modelimizi tamamlamış olduk. Hemen devam edelim. Tekrar 2 zincir, 3 zincir ve 1 2 atlıyorum. Üçüncünün üzerine bir ikili trabzan. 1 2 3 zincir. Hemen sıradakinin üzerine bir ikili trabzan. 3 zincir, sıradakinin üzerine bir ikili trabzan.
Yine 3 zinciri çektim. 1, 2 atlıyorum. Üçüncünün üzerine bir ikili trabzan. Şimdi zincir çekmeden 1, 2, 3, 4, 5 tane atlıyorum. Altıncının üzerine bir ikili trabzan yaptım. Şöyle son modelimizi de tamamlayalım hemen. Evet, yine 2 tane atladım. Tekrar 3 zincir. Hemen sıradakinin üzerine bir ikili trabzan, 3 zincir, tekrar 2 atlıyorum. Pardon, burada 3 tane trabzanımızı sırasıyla yapıyoruz. Atlamadan ben de şaşırdım. Şimdi sonda yine 3 zincirimi çektim. 1, 2 atlıyorum. Üçüncünün üzerine başlangıçta ve sonda 2 defa 2 kere atlamış oluyoruz. Burada karıştırmayalım. Tekrar zincir çekmeden sonda bu boşluğumuzu yaptıktan sonra yine 2 atlayacağız ama zincir çekmeden kenar trabzanını yapacağız. Buradaki yarım trabzanın değil, ilk zincirimizin içine şöyle batıyorum hemen ve bir ikili trabzan yaptım. Biraz gevşek yapıyorum bu ikili trabzanlarımızı. Tekrar 3 zincir. Şöyle başlangıcı göstereceğim. Bir ip aldım. Buraya atlıyoruz. İlk boşluğun içine 3 yarım trabzan. 2 ve 3. Bundan sonra hep iki sıranın tekrarıyla devam ediyor. Ortadaki iki boşluklara 4 tane yarım trabzan, 3 ve 4. Baştaki ve sondaki boşluklara da 3 tane yarım trabzan yapıyoruz. 2, 3 ve dördüncüsü. Şimdi modelimizin son boşluğuna 3 yarım trabzan. Evet, şöyle üçüncü yarım trabzanımı yaptım. Hemen bu aradaki boşluğu atlayıp 3 yarım trabzan, 4, 4 ve 3 yarım trabzan şeklinde modelimize devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Şöyle 3 model sırasını birlikte yaptık. Şimdi hemen kendi tamamlamış olduğum parçaların üzerinden beden birleştirmesini göstereceğim. Evet, ben toplamda 4 parçayı tamamladım bu şekilde, ön ve arka. Aynı zamanda şöyle 2 tane de kollarımızı tamamlamış oldum. Şimdi kollarda toplamda 7 tane modelin üzerine başladım ve toplam genişlik, hemen şöyle bakalım. Şuradan baktığımız zaman 37 santimetre oldu. Şimdi burada kolların uzunluğu, sizler de tabii ki ölçerek ilerleyeceksiniz. Kolların uzunluğu da şöyle biraz esneme payı da var. 47-48 santimetre uzunluğunda oldu. Şimdi burada 7 tane model üzerine başladım ve toplam sıra sayısı, şu ilkini değil, şuradan itibaren yarım trabzan sıralarını sayarak toplamda 21 model sırasını tamamladım. Bedende ise 8 tane model üzerine başladım ve burada da toplamda yine yarım trabzan sıralarını sayarak 19 sıra ördüm. Bedenimizin uzunluğu da hemen şöyle bakalım. O da 40 santimetre olmuş. Zaten çok uzun bir bluz çalışması değil, çok kısa da değil. Şimdi burada gördüğünüz gibi parçaları terse çevirdim. Başlangıç kısımları yaka kısmı olmuş olacak. Dolayısıyla modelimiz de aşağıya doğru görünmüş olacak. Şimdi burada omuz birleştirmelerini öncelikle yapacağız. Dikerek yapacağız bunu. Omuz birleştirmelerini yaparken şimdi benim yapmış olduğum bedene göre burada 2 tane modeli karşılıklı dikerek birleştireceğim. Şimdi bu iki modelin genişliği şöyle bakalım. 12 santimetre. 11,5-12 santimetre. Şimdi sizler 36 beden yapıyorsanız bunu 9-9,5 santimetre olarak yapabilirsiniz. Bakın 9 santimetrede şöyle 1,5 model olmuş oluyor. Tam modelimizin bu ortadaki trabzanın üzerinden birleştirebilirsiniz. Bunu tabii ki dikmeden önce şöyle karşılıklı işaretleyiciler takarak şöyle ikinci modelin tam şöyle
ilk trabzanların üzerinden birleştiriyorum. Bu şekilde işaretleyiciyle burada yerinizi belirleyebilirsiniz. Şimdi sizler daha büyük beden 40 beden yapıyorsanız bir tane model fazla çalışabilirsiniz. Tabii ki verdiğim santim hesaplarıyla da isterseniz sizin 40 bedeniniz 2 model fazla da olabilir. Şimdi burada ölçü büyüdüğü zaman buradaki omuz birleştirmesinde 2 santimetre 2 santimetre şeklinde büyüterek ilerleyebilirsiniz. Ya da daha küçük beden yapıyorsanız da yine 2 santimetre düşürerek, bakın burada zaten 1,5'tan birleştirdiğiniz zaman 1,5 modelden yine burada 2 santim düşmüş oluyor. Tabii ki bunu 40 değil de 42 beden yapıyorsanız o zaman benim yapmış olduğum bedene göre 4 santimetre büyük bırakmanız gerekiyor. Ya da ölçerek omuz genişliğinize göre de ilerleyebilirsiniz. Şimdi hemen şöyle ben iğne yardımıyla hemen birleştireceğim. Öncelikle omuzdaki beden kısımlarını birleştirelim. Şöyle işaretleyicimi de çıkartıyorum. Şimdi burada şu ilk trabzanın üzerinden şuradan, hatta dıştaki ilmekten alıyorum. Aynı zamanda bu parçalarımızın şu anda ters yüzleri, pardon, düz yüzleri birbirine bakacak şekilde, ben de düz yüzünü yapmamışım. Evet, tersi içine gelmiş. Onu daha sonra ben düzelteceğim. Şimdi sizlere göstereyim. Hemen şöyle karşılıklı trabzanlarımızın üzerinden bu şekilde dikiyoruz. Şöyle dıştaki ilmekleri alarak da dikebilirsiniz. Bunu tığ yardımıyla kaydırma yaparak da dikebilirsiniz. Yani hangisi daha kolay olacaksa sizin için o şekilde dikebilirsiniz. Ben şimdi ön yüzden dikiyorum. Işık yansıma yapıyor biraz, böyle göremedim. Aslında terse çevirmiştim. Burada başlangıçta zincirimizin üzerine başladığımız için şuradaki trabzanları baz alıyorum. Yani yarım trabzanların ön yüzünü. Evet, ön yüzü bu taraf olmuş oluyor. Yine burada da ön yüzü. Doğru koymuşum parçaları. Ön yüzleri içe bakacak şekilde, şu başlangıçlar düz göründüğü için ön yüzdeyim zannettim. Bu şekilde trabzanlarımızı karşılıklı dikiyoruz. Şimdi bunları diktikten sonra diğer, bakın burada da omzumuzu dikelim. Sonra tekrardan kol birleştirmesini göstermek için geliyorum. Şöyle biraz da kadrajdan çıkmışım. Tekrar şöyle bir iki tane hemen yapalım. Gizli dikişle de birleştirebilirsiniz biliyorsanız, ön yüzde trabzanların üzerinden, ya da bu şekilde birleştirerek de ilerleyebilirsiniz. Omuzlarımızın birleştirmesini tamamladım. Şimdi kol birleştirmesi yaparken hemen şöyle, bakın bu şekilde kollarda da yine yarım trabzanla başladığımız ilk sıradan, şimdi benim toplamda 7 tane modelim olduğu için tam ortadaki, yani 3 tane sağda 3 tane solda modelimi bırakıyorum. Bu tam ortadaki modelimin yine şöyle ortaya gelen trabzanını, bakın bu şekilde şuraya getiriyorum. Tam buraya işaretleyici takacağım. Hemen şöyle, çünkü kaydırma yapmadan dikmemiz için buraya tam birleştirme yaptığım yer ve modelimizin de ortada kalan modelimizin tam ortasından bu şekilde işaretleyici takarak şöyle yerimizi belirlemiş oluyoruz. Daha sonra yine şu, bakın burada da yine şöyle çok fazla gerdirmeden, çünkü modelimiz terse döndü bedenlere göre, şöyle hemen şöyle tutuyorum. Burada da yine tam karşısına gelen boşluğa yine işaretleyicimi takacağım. Diğer tarafta da eşit bir şekilde bu işaretleyicimizi takalım. Yani burada kaç tane model sonra taktıysak hemen sayalım. 2, 4, 6, 8, 9. 10. modelde takmışım. Ben şimdi size bunu gösteriyorum. Daha sonra daha dikkatli bir şekilde bunu böyle şöyle getirdiğimiz zaman yine 2, 4, 6, 8, bakın şöyle 9, 10'uncusu. 2, 4, 6, 8, 10. Şimdi 10'uncusunun üzerinden her iki tarafta da bu şekilde işaretleyicilerimizi takalım ve kaydırma yapmadan yine ters yüzden bu kol bölümünü şöyle
dikeceğiz. Şimdi bu kısmı diktikten sonra şöyle ikiye katlıyoruz. Kolumuzu ve bedenimizi şöyle ikiye katlıyorum. Daha sonra isterseniz bedenlerden başlayarak, yani şuradan etek ucundan başlayıp bu şekilde yine şöyle kolun bitimine kadar dikebilirsiniz. Dilerseniz de koldan başlayıp beden kısmında, şöyle kadrajdan çıkıyorum. Koldan başlayıp beden kısmında da dikme işlemini tamamlayabilirsiniz. Evet, şimdi ben artık burada dikmeyi göstermeyeceğim. Bakın, bu şekilde işaretleyicileri taktığınız zaman kaydırma yapmadan rahatlıkla dikebilirsiniz. Şu kısımdaki uzunluğu da ölçerseniz, bakın şöyle ölçtüğümüz zaman 20 santimetre. Burası bana çok küçük geldi. Biraz daha fazla olmasını istiyorum. O zaman iki model içeriden, yani burada 10 tane model aşağıya inmiştim. Şu yarım trabzanları sayıyorum. Burada hemen yedirme de yapabiliriz. Yani şuranın genişliğine de bakabiliriz. Öncelikle şöyle bakalım. Şimdi burası 38 bedene göre 18-17'ye çıkabiliriz. Yani bir tane eksiltebiliriz. Şimdi bu şekilde gösteriyorum ki sizler de böyle mantık yürütebilirsiniz. Ayrıca hemen unutmadan söyleyeyim, yakada ben de 1,5 tane model birleştirmesi yaptım. Çünkü 2 tane birleştirdiğim zaman dar oldu. Aynı ipleri kullanmış olsak bile elimizin yapısından dolayı bu kısımlar dar gelebilir. Sizler yine işaretleyicileri buraya taktıktan sonra ölçebilirsiniz. Yani bu yakanın rahatlığına bakabilirsiniz. Ya da burada çok küçük olduysa, burada birleştirdiğiniz bölüm çok küçük oluyorsa, o zaman bu bölümlerde şöyle omuzda birleştirme yapmak istediğiniz yere bir sıra yarım trabzan önde, bir sıra da arkada örerek buraya biraz pay verip ondan sonra da birleştirme yapabilirsiniz. Biraz yakayı düşürmüş olursunuz. O şekilde de yapabilirsiniz. Evet, şimdi bu kolumuzu bu şekilde birleştireceğiz. Diğer kolumuzu da göstermiş olduğum gibi birleştirmemizi tamamladığımız zaman bluzumuzu bitirmiş olacağız. Evet, modelimizin ve bluzumuzun anlatımı bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.